Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, ben Ozan Kurtbay. Achtung diyorum, evet yine geldim. Aynen, yapacak bir şey yok. Aynen, yapacak bir şey yok. Yine geldim arkadaşlar. Haftalık astroloji analizlerine. Yes, evet. Hepinizden bol bol like, bol bol yorum ve abonelik rica ediyorum elbette. Arkadaşlar, Merkür İkizler Burcu'na, kendi yönettiği İkizler Burcu'na giriş yapmış bulunuyor. Ladies and gentlemen, aynen. Ve bu hafta çok güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Onu şimdi hesaplayacağız. Yes, Boğa Burcu yeni ayını karşılamış bulunmaktayız. Şimdi bu hafta, it's very important. Very very important, bildiğiniz gibi değil. O yüzden açıyoruz hemen hesap tahtamızı ve o hesap tahtasında hemen hesaplamaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle bakacağız. Merkür İkizler Burcu'na giriş yaptı. Kendi yönettiği burca. Matematiksel puanı, değeri artı. Aynen. Venüs haftanın ortasında Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Matematiksel değeri eksi. Mars haftanın ortasında Koç burcundaki yolculuğunu sona erdirip Boğa burcuna geçiş yapacak. Boğa. Matematiksel değeri daha önceden de bahsetmiştik. Eksi. Şimdi solar fire'ı da gösterelim. Bir şey yanlışlık olmasın. Achtung. Evet, burada şu anda 0 noktasındayız. Bugün 17'si. Merkür gördüğünüz gibi İkizler Burcu'na, kendi yönettiği burca İkizler Burcu'na giriş yaptı. Yani oldukça sosyal ve iletişimin çok yüksek olduğu bir 3 hafta bizi bekliyor. Bunu iyi değerlendirelim. Evet. Onun dışında atalım bir gün sonraya. Pazartesi günü Ay İkizler Burcu'nda olacak. Arkasından Salı günü, ladies and gentlemen, dediğim gibi Venüs Yengeç Burcu'na giriş yapıyor. Ayın 19'unda. Zodyak'ta 4 numaralı evi temsil eder bu arkadaş. 4 numaralı ev. Kökler, atalar, en güvenli alanımız yani burası. Hayatı karşıladığımız ev, o karşıladığımız evi en güvenli noktaya götürüyoruz. 4 numaralı ev. Burada yapacağımız şeyi karar verdikten sonra harekete geçip olayı 7 numaralı evde ciddileştiriyoruz. Ve ciddileştirdiğimiz şeyi de en tepe noktasına, kariyer evine duyuruyoruz abi. Ben bu konuda artık ciddiyim, profesyonelleştim ve bunun üstüne herhangi bir şekilde hayatımı bu şekilde geçindireceğim. Aynen, bu benim alanım. Değerlerimi bunun üstüne kuracağım. Şimdi Venüs 4 numaralı eve geçiş yaptığı için finansal olarak herkes kendini güvende hissetmeye çaba sarf edecek ki zaten hissedecek. Orada yapacak bir şey yok. Aynen. Orada yapacak bir şey yok. Zaten Boğa Burcu yeni ayında değersel olarak herkes şu anda yeni ay olduğu için Boğa'da
Değerleri konusunda ya bir şeylerden vazgeçiyorlar ya bir şeylere adım atıyorlar ve başlangıç yapıyorlar. Benim buradaki değerim yeterince iyi değil. Ben o zaman şunu yapmam gerekiyor. Onu yapmak için bir şeye başlamam gerekiyor. Başlayalım abi. Yardırın. Aynen. Başlayalım. Yardırın. Bu hafta, bu hafta. Ve bu haftadan sonra Venüs de Yengeç burcuna geçtiği zaman zaten bu tıkır tıkır taşlar orada yerine oturmaya başlayacak. Çünkü maddesel olarak da Venüs Yengeç'te güven hissi verdirir insana. Güven hissi verdirir. Orada çünkü 4 numaralı ev. Bu otomatik olarak gelen bir şey. Ama Venüs aynı zamanda parasal direkt ilişkileri temsil ettiği için orada Venüs, orada 4 numaralı evde eksi değerde olduğu için kendi en özel yerinde onun inşasına başlamak zorundasın. O kaçınılmaz. 4 numaralı ev onu koydun, orada eksi var ya, daha önce ne demiştim? Eksi kötü bir şey değil, inşa etmektir. Ama bunun için çaba sarf etmektir. Ama bir önemli haber daha var. O önemli haberde şu, hemen açalım Solar Fire'ı. Bir gün daha atla abi. Ay Yengeç burcunda, ayın Yengeç burcunda öğret. Aynı anda mı geçiyorlar? Evet, aynı anda geçiyorlar. 18 Mayıs değil, 19 Mayıs Salı günü çat hem Venüs Yengeç burcuna geçiyor hem Mars kendi yönettiği burç olan Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçiş yapıyor. Kendi en güvenlik alanında değerlerini inşa etme ve Mars'ın Koç burcundaki kaotik, spontane akışı yerini sistemli, sabırlı ve stratejik bir sürece geçiş yapıyor. 2 ay. Değerlere odaklı Boğa, sistemli, sabırlı, sakin ve değer üretmeye odaklı bir mücadeleye giriş yapıyoruz. Ve Venüs de 4 numaralı evde olduğu için bak eksi çok fazla olmaya başladı farkındaysanız. Aynen. Önemli olan bizim bu eksileri nasıl artıya dönüştüreceğimiz. Onu da 4 numaralı evde nasıl yapacağımız. Bunun için nelerden vazgeçeceğimiz ve neleri göze alabileceğimiz. İletişim bol bol var. Eksi 1'de olmamıza rağmen iletişim bol bol var. Ay nerede olacak? Haftanın başında ikizlerde artı. Haftanın ortasında yengeçte eksi. Haftanın ortasına geçtikten sonra Aslan burcunda artı ve final Başak burcunda eksi. 0 yani. 0. Buradaki diğer gezegenlerdeki matematiksel değeri de alırsan tamamen eksi 1. Olasılık yok başka. Tamamen eksi 1. Mücadele eksi de. Para eksi de, finans ve flört eksi de. Ay haftanın başında. İletişim Allah'tan artıda. İkizler burcunda ama İkizler burcundaki Merkür kestirmeden gitmek isteyebilir. Çünkü ikizler hava elementi. Orada önemli olan sağlayacağımız istikrar. Orada da yatın kalkın dua edin. Venüs Yengeç burcunda istikrar sağlar. Ondan daha önemli bir gezegen var. Mars Boğa burcunda istikrarın olmadığı, odaklanamadığın her şey seker gider. Orada bir değere dönüşmez. Orada o yüzden Merkür'ün İkizler burcundaki bu gölge yanını
Merkür Başak Burcu'nda analitik işler, İkizler Burcu'nda kestirmeden işler. Ben söyledim gitti. Yapsaydı. Analitiklik yok orada. Ben söyledim gitti. Merkür Başak'ta nasıl? Ben söyledim ve sağladım. Çünkü Başak toprak elementi. Ben söyledim, boşluk bırakmadım, sağladım. İkizlerde söyledim, tık geçtim. Peki oldu mu? Bilmem, ben söyledim. Yapsaydı. Ben söylemekle mükellefim. Orada yine bir illüzyon ortaya çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü önümüzdeki haftanın hafta ortasında ateş elementi olacak. Ay Aslan Burcu'ndayken atış yapıp, sabit atış yapıp, bütün her şeyin oturup artık harekete geçmiş olması gerekiyor. Haftaya Aslan'dayken. Bu atışı yaptıktan sonra zaten önümüzdeki haftanın sonunda Ay Başak Burcu'na geçtiğinde onun karşılığını almaya doğru hem karşılığını almaya hem güncellenmeye doğru gideceğiz. Çünkü Başak yenilenme enerjisidir. Yenilikten değer elde etme enerjisidir. Venüs Yengeç'te bu değeri pekiştiren bir süreçtir. Önümüzdeki hafta Mars da Boğa burcunda olduğu için değerlerin pekişip yenilenip artık yavaş yavaş eline gözle görülür, elle tutulur matematiksel değerlerin, mantıksal değerlerin olacağı bir hafta. Ama şuna dikkat etmekte fayda var. O mantığı sen Merkür ikizlerle görürsün, oturtmak zorundasın. Matematiksel başka yolu yok. Oturtmadığın takdirde o mantığı tam olarak yerine rayına oturtmadığın sürece oturmayacak. Gördüm, tık kaydı. Gördün, tık kaydı. Oturana kadar yapacaksın abi. Mars, Boğa inadıyla oturana kadar yapacaksın. Aksi takdirde Venüs Yengeç burcunda sana huzursuzluk verir. 4 numaralı evde. Bende soru işareti var, oturmadı. Bende soru işareti var, oturmadı. Ben eksideyim, oturmadı. Mars da diyecek, oturmadı. Merkür, oturmadı. Oturmak zorunda, oturmadı. Aynen. Şimdi bunu bu hafta bakalım. Burçlarla nasıl ilerleteceğiz? Koç burcu. 3 numaralı evden başlıyorsun. 4, 5, 6. Plüton da yukarıdan vereceği destekle beraber artık aşamaları yavaş yavaş geride bırakmak durumundasın. Evet. Venüs önce 3 numaralı evinde olacak. Yakın çevre ve kardeşlerde. Ondan sonra yapmak istediklerini hayata aktardığın nokta. Ondan sonra 4 numaralı eve kayacak. Yengeç burcuna. Mars haftanın başında 1 numaralı evden kaptırıp gidip bütün olasılıkları son olarak gözden geçirdikten sonra Boğa burcuna geçiş yapacak, değerler evine. Orada artık sakinleyecek ve sen de yapman gereken şeyleri daha rahat bir şekilde rayına oturtup Merkür ikizler enerjisini çok güzel bir şekilde kullanabilirsin 3 numaralı evinde hem sosyal medyada hem yakın çevrende. Artık bu hafta oldukça verim verip alabileceğin bir hafta olacak sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Plüton'un da artık bir şeyleri artık hayatından son demde oturtmaya başlayıp sana üstündeki yükleri hafifletmeye başlayacak ve bunu hissedeceksin, hatta göreceksin. Tam romanlı değil, tam randımanlı değil ama bunu hissedeceksin abi. Orada yapacak bir şey yok. Aynen. Gelelim şimdi çünkü son aşama organizasyon evi. O organizasyonlar saat gibi işlemek durumunda. Orada Merkür ikizlere çok güzel bir şekilde dikkat etmen gerekiyor.
Aksi takdirde 4 numaralı evdeki Venüs sana orada zarar ettirir. Edersin abi. Çünkü ekside. Ve en güvenli alanda. Zarar etmek istemiyorsan Merkür'ü çok iyi kullanacaksın, Mars'ı çok iyi kullanacaksın. Boğada. O da zaten kendi değerlerindir. Onları sen kullanmıyorsan başkaları çok güzel itinayla kullanırlar. Gelelim boğa burçlarına. Boğa burcu nedir ne değildir? 2 numaralı ev boğanın kendi evi. Ama ikizler burcunda. 2 numaralı ev, 3 numaralı ev, 4 numaralı ev, 5 numaralı ev. Nedir? O canım düzenin yavaş yavaş sallantıyla beraber aşama kat etmeye doğru gitmeye başlayacak. En haftanın başında değerlerinle ilgili oluşacak olan olaylar, 2 numaralı ev, değerlerinle oluşacak olan olay, Venüs senin 3 numaralı evine giriş yapıyor. Yakın çevre, kardeşler ve yapacaklarını ilk aşamada hayata aktardığın yer ve sosyal medya. 3 numaralı evin sahibi ikizlerdir. Mars artık senin 12 numaralı evde enerji kısıtlayıcı alanda karanlıktan çıkıp 1 numaralı eve geçiş yapacak. Orada artık nefes alabilirsin ve sakinleyebilirsin sayın Güneş burcu ve yükselen burcu boğalar. Orada sakinledikten sonra bütün konsantrasyonunu Merkür ikizlerle değerlerine verdiğin an zaten olayın bir sonraki aşamasını çok güzel bir şekilde görüp matematiksel ve mantıksal olarak Venüs'ü 3 numaralı evde çok güzel bir şekilde kullanabilirsin. Zaten sen toprak elementisin. Eksi değerdesin. Venüs de orada eksi değerde olacak. Eksi ile eksinin çarpımında çok güzel artılar inşa edebilirsin. Sayın Boğa burcu. Ki haftanın sonunda Ay Başak burcunda olduğunda bütün yaratıcılığınla olayları nereye doğru götürmeye, nereden daha fazla verim alabileceğini hesaplayıp oraya doğru akışı sağlayacaksın. Çünkü ok yaydan çıkmadan önce Ay Aslan burcundayken senin 4 numaralı evinde o atışı yapacaksın. Havada giderken olay nereden? Havada giderken olay ateş elementinde yere düştü ya Başak'a. Nereden daha çok verim geliyor? Orada o esnekliği kullanmak zorundasın Başak burcunun esnekliğini. Onu oradan götürdüğün an tıkır 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 değerler işlemeye başlar. Mayday mayday. Achtung. Ki Mars 1 numaralı evde her şekilde sana o hareket alanını sağlayacak. Bitti. Nokta. Gelelim İkizler burcuna. Sayın ikizler, Merkür 1 numaralı eve giriş yaptı. Kaptırıp gidecek ikizler. Zihinde bütün olasılıkla onu öyle yapayım tamam ama oradan oraya gitmek gerekiyor. Oradan öyle yap, oradan şöyle yap, oradan böyle yap. Olay o. Ama ufak bir sıkıntımız var. Haftanın ortasında tamam git de nasıl gideceksin? Mars senin 12 numaralı evine giriş yapıyor. Hadi oraya birini göndermek zorunda kalacaksın. Çünkü senin enerjin orada sıkışacak. Ya orada yapacak hiçbir şey yok. Yani olsa dükkan senin. Venüs de 2 numaralı eve giriş yaptı. Değerler onu ikizler iki arada bir derede. İki arada bir derede. Yapsam olmuyor, yapmasam olmuyor. Bırakamıyorum da. Anasınız ya burada yapacak bir şey bırakamıyorum da. Çünkü güvenli değil. Mars da 12 numaralı eve geçti. Orada sabırlı, yavaş ve istikrarlı bir şekilde Merkür'ün 1 numaralı evindeki o istikrarsızlığını, ikizler burcunda istikrarsızlığını kullanırsan direkt -1, -2 level gitgide iniyor. Oradan gidiyor bu gidiyor. -1, -2, -3, -4 çarpmıyor da. Çarpmıyor çünkü de toparlayamadı. Hani -1 artı -1 daha artı -1 daha. Oro! İkizler bu havaya girebilir. O yüzden dikkat etmen gerekiyor. Çünkü haftanın sonunda bak Ay Aslan'dayken kurtarma şansın var. Ama Ay Başak'tayken artık yok.
Çünkü tam gezegen taşından tam tersi. İyice karanlık ama sana güzel bir haberim var. Bir ironi yapıyorum şu anda. Aslında kötü bir haber. Göremediğin yer senin 4 numaralı evin olacak. Hadi. İstiyorsan toparlama. İstiyorsan saf matematik ve mantıkla ilerleme. İstiyorsan kestirmeden git. Tamamen senin seçimin. Plüton 9 numaralı evde öper öper çoğaltır. Aynen. Öper öper çoğaltır. Satürn de sana o faturayı verir zaten. Ondan sonra seminal nomine patres en filiu en spiritus sanctis. Kalanları gömün. İkizlerden kalanları gömün. %80'i kalanlar orada yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya arkadaşım adamı hasta etmesinler. Net. Şimdi haftanın başında Mars 11 numaralı evde. Oradan kaptırdı gidiyor. Hafta sonunda çat diye haftanın ortasından sonra çat diye 12 numaralı ev bir geçti. İşlerin hepsi kaldı. Niye? Enerji gitti çünkü. İnsanları gönderiyor. Hemen Merkür'de ikizlerde millet tam olarak oturmadan geliyor. Takip de edemiyor. Senin bu hafta vay haline ikizler. Sayın yengeç burçları. Sayın yengeç nedir ne değildir? Nedir ne değildir sayın yengeç burçları? Şimdi Venüs 12 numaralı evden çıkıp 1 numaralı eve geçiş yapacak. Oradan yırttı. Artık geçmiş ilişkiler ve para alışverişleri. Orada artık game over. Orada yapacak bir şey yok. Aynen. Orası artık kapanıyor. Ama şimdi Mars kariyer evinden çıkıp 11 numaralı eve geçiş yapacak. Bak. Hem Venüs 1 numaralı eve geçiyor, hem Mars 11 numaralı eve geçiyor. Çift yönden birden hareket. Hem de pozitif yönlü hareket. Pozitif yönlü hareket derken matematiksel değeri eksi, bunu çarpıp artıyı yaparsan geçmiş hesaplar kapanmış olacak. Onun yerine Venüs olasılıklar evinde olacak. Kariyer evindeki o ciddiyet seni artık bir pazar yerine taşıyacak. 11 numaralı eve sahibi Kova. Venüs de 1 numaralı eve ekside ama olasılıklar dahilinde. Mars da 11 numaralı evde ekside Boğa burcunda ama pazar yerinde. 11 numaralı ev, Kova numaralı ev. Senin elindeki ürün neyse seninle beraber onu orada değişik versiyonlarla pazarlayan kitleler. Orada olacaksın sayın yengeç. Ve bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirsin. Haftanın başında kariyerin son aşamalarını da gözden geçirdikten sonra atacağın her yeni adım ki bunları atmak zorundasın. Seni yepyeni daha farklı bir havuza ve olasılıklara sokup tamamen bakış açını değiştirip yepyeni olasılıkları yaratıp bunları ondan sonra Ay Yengeç burcundayken çok güzel bir şekilde olasılıkları değerlendirip Ay Aslan burcundayken kendi değerler evindeyken hemen harekete geçip Ay Başak'tayken sonuçlarla beraber yeni girişimlere yelken açmak zorundasın bu hafta. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bu matematiksel bir zorunluluktur ve bunun hepsini mantıklı bir şekilde rayına oturtman gerekiyor. Çünkü ondan sonra artık tıkır tıkır işlemeye başlayacak. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu yengeçler. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Sayın aslanlar. Evet. Yes. Mars haftanın ortasında kariyer evini inşa etmeni sağlaman için harekete geçmeni istiyor. Mayday. İstikrarlı, yavaş ve sabırlı bir şekilde. Venüs 11 numaralı evden çıkıp 12 numaralı eve
finansal yönden tamamlanması gereken şeyler. Aynı zamanda gizli düşmanların ve bilinçaltı. Orada hepsi toparlanacak. Yani bilinçaltı derken yaratıcılığın. Sana çelme takmaya çalışan insanlar, aynı zamanda hizmet etmen gereken şeyler, balık burcu çünkü. Gerekirse öğrenmen gereken şeyler, keşfetmen gereken şeyler, tamamlaman gereken şeyler, özellikle ticari, finansal açıdan. Bunu tamamladıktan sonra bütünleştireceğin şeyler. Sayın aslanlar, bu hafta oldukça işiniz var. Haftanın hemen başında Merkür şu anda zaten 11 numaralı evinize geçiş yaptı. Bol bol sosyalleşme, öğrenme ve gelişim katma. Ondan sonra Ay Başak Burcu'na geçecek 12 numaralı evine. Tamamlaman gereken her şeyi, vedalaşman gereken her şeyi, hayatına alman gereken her şeyi, hayatından çıkarman gereken her şeyi. O atışı Ay Aslan Burcu'ndayken tamamen hazır bir hale getirmen gerekiyor. Çünkü Satürn diyor ki 9 numaralı evinde, bu aşamaya girmek zorundasın. Vazgeçmen gerekenle vazgeçmek zorundasın. Başlaman gerekenle başlamak zorundasın. Bu mantıksal ve matematiksel bir gerçekliktir. Yapmazsan bedelini sen ödersin. Çünkü haftanın sonunda bir de Ay Başak Burcu'na geçecek, değerler evine. Orada yapacağın her şey ya hesabın tutmasını sağlayacak ya da hesabın kaçmasını sağlayacak. Orada seçim senin. O hesaplar da senin kendi şahsi değerlerin zaten. Orada yapacak bir şey yok. Gelelim Başak burçlarına. Sayın Başaklar, sayın Başaklar, sayın Başaklar. Mars 9 numaralı eve giriş yapıyor. Bu ne demektir? Bütün yaşam tarzını şekillendirecek, değerlerin üstüne gidecek, yeni bir aşamaya geçiş yapıyorsun. Yeni bir yaşam tarzına geçiş yapıyorsun. Ve bunu öğrenmek zorundasın ve bunu inşa etmek zorundasın. Venüs nereye giriş yapıyor? Kariyer evinden çıkıp aynı ortak kariyeri paylaşan alana geçiş yapıyorsun. 11 numaralı ev. Sayın Başak. O güncellenme ve yenilenme fırsatları demektir senin için. Merkür 10 numaralı eve giriş yaptı. Tamamen olay kariyerini ne şekilde ne yönden güncelleştirip yenileyeceğin ve bunu bir sonraki aşama için hazırlayacağın alanı oluşturma süreci Sayın Başak. Orada Ay haftanın başında kariyer evinde. Orasının iyi gözlemlemen gerekiyor. Net olman gerekiyor. Ve tamamlayıcı unsurları devreye sokman gerekiyor. İkizler buna engel olabilir. Sen bunu dinlemeyeceksin ve yapacaksın. Ondan sonra Ay Aslan Burcu'na geçecek. Pardon, Yengeç Burcu'na geçecek. Yengeç Burcu senin 11 numaralı evinde. Orada yapman gereken şeyi o kadar kabak gibi göreceksin ki hem matematiksel hem mantıksal hem sezgisel yönde. Orada artık bant kopuyor. Ondan sonrası tereyağından kıl çeker gibi akmaya başlayacak. Ay aslandayken seni sıkıştıracak. Bunu yapmak zorundasın diye. Yapmak durumundasın. O yörüngeye girmek zorundasın. O kabak gibi gördüğün yere girmek zorundasın. Ki girdikten sonra Ay Başak Burcu'ndayken bütün değersel olasılıkları değerlendirme fırsatı elde edeceksin Sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Başak. Bunu yapmak durumundasın. Done. Gelelim
Terazi burcuna. Mars 7 numaralı evden çıkacak. Başkalarının finansal kaynakları, oradan kendi değerlerini yaratman, rekabet ve dönüşüm. Merkür 9 numaralı evine giriş yaptı bile. Oradan uluslararası bağlantılar, net yaşam alanını geliştirme, o bağlantıları örme ve kurma, yerini kurma, geliştirme. Aynen. Hatta gerekirse eğitim alma. Aynen. Venüs şu anda 9 numaralı evinde 10 numaralı eve geçiş yapacak kariyerine. Olayın zincirleme gidişatını görürsen çok güzel bir şekilde değerlendirirsin. Mars'ın yavaş yavaş senin tam ters istikametine gittiğini, değerler evi, orası seni sıkar. Çünkü boğa, ama o değerlerde öğrenilmen gereken en önemli şey ben merkezci olmak, benim değerlerim olmak. Bunu yapmaya başladığın an gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Alman gereken riski alacaksın. Ondan sonra yapman gereken bütün bağlantıları teker teker inci gibi dizeceksin. Ve ondan sonra en son Venüs'te bir de bunu, Mars'ın desteği zaten olacak. Venüs'te bir de bunu tık 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 kariyer evinde jilet gibi oturtacaksın. Jilet gibi oturtacaksın. Bunu yaparken zaten Ay Aslan Burcu'nda 11 numaralı evde seni zaten halka arz edecek o jilet gibi oturttuğun her şey göz kamaştıracak. İnsanlar sana akmaya başlayacaklar. Bundan bir pay çıkarmak için, bir bağlantı oluşturabilmek için senin orada yapman gereken şeyler geçmiş tecrübelerini konuşturup Ay Başak Burcu'ndayken hem tamamlanmaları bitirmek 12 numaralı evde hem kurduğun bu bağlantıları güncelleyebilmek için ondan sonraki haftaya hazırlık yapmak. Bu hafta yapacağın şey tamamen bunun üstüne kurulu sayın Terazi Burcu. Orada yapacak bir şey yok. Değerlerine odaklansan senin için çok iyi olur. Mayday, mayday. Gelelim sayın akrep burçlarına. Sayın akrepler. Venüs 8 numaralı evden 9 numaralı eve geçiş yapıyor. Bu demek oluyor ki artık öğrendiklerini, fark etmek zorunda kaldıklarını bir yaşam biçimi haline getireceksin. Mecbursun. O kabuğunu kırma zamanı sayın Akrep Burcu. Mars bunun için senin 7 numaralı evine geçiş yapıyor. Ciddi işler, ciddi ilişkiler için. İstiyorsan kırma. İstiyorsan kırma. O cesaretin varsa kırma. Kırmayacağın her şey 6 numaralı evde Satürn'e zaten çat diye kırılacak. Orada yapacak bir şey yok. Olsa dükkan senin. Çünkü onu oradan kırmazsan Plüton 4 numaralı evde bu yapı yanlış şeyin üstüne inşa oldu deyip sen her şey bittikte oh dedikten sonra kır bir daha yap. Olmadı kardeşim. Allah Allah. O cesareti sen bunu yapacak cesareti göstermedin. Gösterdiğin daha büyük bir cesaret var. İnşa edip benim bunu yıkmamı, parçalamamı ve inşa ettiğin şeyin yok olması cesaretini gösterdin. Daha kötüsünü yaptın. Yani bu daha çok işte cesaret isteyen bir şey. İnşaat edeceğim. Canım burnumdan gelecek. Ondan sonra Plüton onu orada yıkacak. Bunu bile bile yapacaksın. Bu çok büyük cesaret ister. Aynı zamanda çok büyük mantıksızlık ister. Aynı zamanda çok büyük 20 tane Python harcadım ya. 20 algoritma gitti. Komple. Orada mı yapacak bir şey? Bir süre sonra Python sende çalışmayı da bırakır. Yapacak bir şey yok. Haftanın hemen başında bu bağlantıları kurman gerekiyor. Ay İkizler Burcu'ndayken 8 numaralı evinde. Ondan sonra Ay Yengeç Burcu'na gidip çat diye her şeyi oturtacak aslında. Sen o oturacak olan şeyi matematiksel olarak görüp de hemen gidip bir çarpım tablosunda eksiyle eksiği çarpıp yapmıyorsan zaten
Yani artık düz de bakmıyorsun, anahtar deliğinden bakıyorsun derim ben sana buna. Anahtar deliği, yani görmemek için anahtar deliğinden bakıyor olmak gerekiyor zaten. Sabitin de sabiti olursun. Achtung, çünkü ondan sonra Ay Aslan Burcu'na geçtiğinde senden o atışı isteyecek. Çünkü onu yaptıktan sonra Ay Başak Burcu'nda 11 numaralı evinde her şeyi toparlamaya gideceksin. Toparladığın şey yeni güncelleme sinyalleri verecek Başak'ta. Ondan sonraki hafta da o aşamaya geçeceksin zaten Sayın Akrep. Bütün bunları yapamıyorsan zaten en nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. Ameno. Ne oldu? Gömün. Aynen. Kaçak şey yok. Gelelim şimdi yay burçlarına. Sayın yaylar. Venüs 7 numaralı evden çıkıp 8 numaralı eve geçiş yapıyor. Başkalarının kaynaklarına. Ve o başkalarının kaynaklarından 4 numaralı evdeki kaynaklarını tamamlamaya. Çünkü senin 8 numaralı evin yengeç. Yengeç olarak 4 numaralı evi yönetir. Başkalarının kaynaklarından kendi kaynaklarını oluşturmaya doğru döndüreceksin. Orada yapacak bir şey yok. Mars 6 numaralı eve geçiş yapıyor. Oraya oturan boğa gibi oturup o organizasyonları stratejik bir şekilde yavaş yavaş sabırlı bir şekilde hem güncelleme aşamasını geçti, yeni versiyonu yaratma zamanı sayın yay. Bunu yapmak zorundasın. Merkür'ün İkizler abi yay çok zorlanacak ya. Vallahi billahi çok zorlanacak. Yay çok zorlanacak. Çünkü gölge yana. Hallederiz, halletti mi? Halletti. Söyledin mi? Söyledi. Yaptı mı? Bilmiyorum. Delikanlı gibi bilmiyorum ya. Yani bildiğin gibi bilmiyorum. Öyle böyle değil. İşte oraya kaçarsan ciddi işler, ciddi ilişkiler yapıyor. Olur mu? Boru değil. Oraya kaçarsan Seminallahu limen hamide. Çünkü sonra 5 numaralı evdeki Satürn yarattığın her şeye, oğlum bak geçen sefer öyle yapmadın. Oğlum bak. Cıs yaparım bak cıs. Cıs yaparım. Oğlum haftanın sonunda Ay Başak'ta olacak lan. Kariyer evinden boru mu? Yarattığımız her şeyi çöp yapmış olamayız değil mi? Hepsi mi çöp oldu? Hepsi oldu. Niye? Çünkü Merkür ikizleri kullanman gerektiği gibi kullanmadın. Mars boğada bekliyor böyle. Yani olacak diye. Venüs Yengeç Burcu'nda güvenlik, garanti güvenlik diyor. Bunları çarptı mı? Ben söyledim çarpmamış ya. Allah Allah. Peki bu onun problemi mi? Hayır senin problemin. Hadi. İstiyorsan yapma. İstiyorsan yapma. Çünkü daha sonra Ay Aslan Burcu'ndayken 9 numaralı evinde ne oldu? Bu yeni aşamaya hazır değil. Oturmuş olması gerekiyordu, oturmamış işte. Hiçbirini oturtmamış hem de. %90'ı havada dönüyor böyle yayda. Ayıp denen bir şey var. Kendi evi olmasına rağmen. 9 numaralı ev Ay Aslan ama evin sahibi sensin. Bunu yapmak zorundasın abi. Yapmazsan keyfin bilir. Bize ne? Gelelim şimdi. Oğlak burçlarına. Evet sayın oğlaklar. Mars 5 numaralı eve geçiş yapıyor. Bol bol yaratım, bol bol icraat istiyorum. Gerek flörtte, gerek finansal hayatta inşa ederken. Bol bol icraat istiyorum ya. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Venüs 7 numaralı eve giriyor oğlum. Mevzu ciddi. Bu mevzu ciddi yapamazsa yaptırırlar. Merkür nerede? Merkür nerede? Bildiğin gibi değil ya. Merkür 6 numaralı evde. Günlük rutinlerde. Ben senin yanında olsam garantinin garantisinin peşinde koştururum. Normalde ben buna sende karşıyım ama burada yapmak durumundasın. Çünkü Merkür ikizlerde sana o garantiyi vermez, seker gider. Ne oldu? Koltuğun altına girdik bulamadık. Orada delik varmış zaten oradan aşağıya geçti, kanalizasyona karıştı. Hadi koştur peşinden. Madem takip etmedin
Yani madem takip etmedin, o zaman o finali koymak durumundasın. Orada yapacak bir şey yok. Sonuçta burayı sen yönetiyorsun. Plüton sende. Yani o zaman kanalizasyondan diğer Plüton retrosundaki atılması gerekenlerle beraber gitsin bu şimdi yani. Bunu onun için mi yaptın? Onun için mi ürettin bunu Sayın Oğlak? Delikanlı gibi söyle. Bu eksiyle eksiği çarpıp takip etmemek için mi bunu yaptın? Takip etmezsen 6 numaralı evi ciddileşemezsin 7 numaralı evde. Ciddileşemezsen de seni hiç kimse kayla almaz. 8 numaralı evde elin avucun boş çıkarsın. Ondan sonra bu level bana iyi gelmedi. Hayır, level iyi geldi. 9 numaralı level iyi geldi. Sen level'a iyi gelmedin. That is the problem. O şartlara, o kurallara uymuyorsun. Uyumak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra kendini ne güvende hissedebilirsin, ne değer inşa edebilirsin. Nokta. Hazır bu kadar her şey avantajlıyken sen zor olanı yaparsın o zaman. Çünkü zor olan normalde şu anda sana çok kolay gelecek. Gelelim kova burçlarına. Evet, Mars 4 numaralı evde değerlerini inşa etme için elinden geleni ardına koyma Sayın Kova. Elinden geleni ardına koyma. Venüs 5 numaralı ev yaratıcılıktan çıkıp bunları organize edip üretmeye gidiyor. Abi daha ne istiyorsun ya? Mars 4 numaralı evine yerleşmiş. Yerleşti mi? Yerleşiyor bu hafta. Aynen. Venüs 6 numaralı evde böyle resmen yolda elmas toplatıp bunları sadece sıraya diz diyor ya. Bu kadar basit. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Merkür ikizler burcuna geçip olabildiği kadar imagination, olabildiği kadar yaratıcılık. Ver coşkuyu. Sen zaten havasın. Ver coşkuyu Kova. Ver coşkuyu Kova. Ver kırbacı. Ver kırbacı. Bir ona bir ona. İkizler oğlum bu. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Ama bunların oluşması lazım hepsinin. O şartla. Tamam bir ona bir ona diyorsun da. Şimdi flört evi ya. Vur bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Ver coşkuyu. Vur kırbacı. Bir ona bir ona. Ama oluşması gerekiyor bunların. Bir ona derken vurdum ne oldu olmadı. Sonra ona vurdum olmadı. Sonuçta elde avuçta sıfır. Hiçbir şeyi matematiksel, mantıksal yapmadın. Sadece vurdun. Oradan ses çıktı mı? Çıktı. Oradan ses çıktı mı? Çıktı. O ses somutlaştı mı? Hayır, bitti. Somutlaşması bitti. Çünkü ciddi manada somutlaşmadıysa Ay Aslan burcundayken hiçbir şeyi gerçekleştirmek için harekete geçemezsin. Ve bunu yapmadığın zaman da Ay Başak burcundayken başkalarından finansal destek elde edemezsin kendi değerlerin için. Bunu yapmazsan da hiçbir şey olmaz. Tıpış tıpış geri dönersin. Yapacak bir şey yok Sayın Kova. Tıpış tıpış geri dönersin. Ama hiç tavsiye etmem. Çünkü Plüton 1 numaralı evinde. Onun dönüşü yok abi. Bulunduğun yerde kalırsın böyle. Gelelim balık burçlarına. Venüs 5 numaralı eve geçiyor. Bu ne demek biliyor musun sen? Yengeç burcuna. Yaratıcılığın, zirvenin zirvesi yapacak. Bunu flört olarak kullanırsan işimiz var, o zaman işimiz var. Balık bunu flört olarak kullanır, o zaman çok işimiz var. Mars zaten Boğa burcuna geçiyor. Ne oldu? Keyif, erotizm tavan yapıyor Mars Boğa'da. Mars erotizm demek, Boğa belli zaten ne demek istediği oldu. Keyif. Orada bir de takılıp kalırsa balık artık orada su olur. Deniz kıyısına konmuş deniz anası düşünün. Bir saat sonra yok orada su. Balık da aynen boğulur. Balık da aynen boğulur. O yüzden
O alanı güvene aldığın an, 4 numaralı alanı güvene aldığın an, ki almış olman lazım artık. Bütün yaratıcılığını ortaya çıkarıp, Achtung, Ay Yengeç burcundayken Jüpiter, Venüs, Ay'ı Yengeç burcunda kullanıp bütün yaratıcılığınla beraber Ay Aslan burcuna 6 numaralı eve geldiğinde çift dikiş işlemeye başlaman lazım ki sende bu hız var. Çift dikiş işlemeye başlaman lazım. Çünkü sen balıksın, balık gibi tık tık plıp 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 işlemen lazım. Çünkü haftanın sonuna denk geldiğinde Ay Başak burcuna geçtiğinde neyi yarattın diyecekler değer olarak. That is the question. Neyi yarattın arkadaşım? Plüton 12 numaralı evinde. Satürn nerede? 2 numaralı evinde arkadaşım Satürn. Kendi değerlerinden. Direkt faturayı keser. Hiç acımaz, affetmez. No mercy. Aynen. Bunu yapmak durumundasın sayın balık burcu. Yapmazsan deniz kıyısına konmuş deniz anası gibi erir gidersin. Orada yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benden bu kadar bugünlük. Ben Ozan Kurtmay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.